Herkese merhaba, ben Zübeyde. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla bu üzerimde gördüğünüz V yaka tişört nasıl dikilir onu anlatacağım. Aslında hepimizin severek giydiği büyük giyim firmalarının fabrikalarında uygulanan seri üretim taktiğiyle hem daha hızlı hem daha basit tişört nasıl dikilir onu anlatmaya çalışacağım. Benim de bu fabrikalardan birinde şef olduğum dönemde biz de seri üretim bantlarını bu şekilde kurar, hem daha kaliteli hem daha hızlı çok güzel ürünler üretirdik. Ben orada öğrendiğim bilgileri sizinle paylaşmaktan gerçekten çok mutlu oluyorum. Eğer siz de benim videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bu tişörtün dikimine geçiyoruz. Bu tişört için elimde 1 metre pamuklu penye kumaş var. Kumaşın esnemeyen yeri boyu, esneyen yeri de eni. Kumaşın enini ve boyunu bu şekilde belirleyebilirsiniz. Şimdi kumaşı eninden ikiye katlıyorum. Üzerime tam olan ve kalıbını çok sevdiğim bir tişörtümü kalıp olarak kullanacağım. Tişörtün kat yeri, kumaşın kat yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum ve tam dibinden sabun yardımıyla çiziyorum. Sadece en altından 2 santim katlama payı verip diğer yerlerini 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Kumaşı yine eninden ikiye katlayarak kestiğim parçanın aynısından bir tane daha kesiyorum. Bu iki beden parçasının bir tanesi arka olacak. Onu kenara ayırıyorum. Kalan parçaya ön şeklini vereceğiz. Bunun için V yakanın açıklığını yani derinliğini kendi istediğiniz ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Ölçüyü alırken omuzdan itibaren istediğimiz derinliğe kadar ölçüp sabunla işaretliyoruz. Bir cetvel yardımıyla yine tam omuzun köşesinden işaret aldığımız yere kadar üçgen şeklinde bir çizgi çizip kesiyoruz. Böylece önü açınca çok güzel bir V yaka elde etmiş oldum. Şimdi kol kalıbı çıkaracağım. Bunun için yine kumaşı eninden ikiye katlıyorum. Tişörtümün kolunun kat yerini kumaşın katladığım yerine tam sıfırlayarak etrafından sabun ile çiziyorum. Kolun tüm çevresine 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Bu kolun birebir aynısından bir tane daha kesip tam orta noktasına küçük bir çentik atıyorum. Kolun üzerimizde daha rahat hareket etmesi için ön kısmına gelecek yerine 1 santim kol oyuntusu veriyorum. Şimdi sırada yaka için verevbiye kesimi var. Bunun için kumaşı eninden ya da boyundan değil, tam köşesinden üçgen bir şekilde katlıyorum. Tam köşede kalan katlı kısmından 2 santimden ölçüyorum. Kumaş 2 kat olduğu için açtığımda elimde 4 santimlik bir biye olacak. Biye için bilerek hiçbir ölçü vermedim. Çünkü biz bu tişörtü seri üretim yapan fabrikaların mantığıyla dikeceğimiz için biye boyunu ayarlamamıza gerek kalmayacak. Kesim işlemimiz bitti. Şimdi dikime geçiyoruz. Tişörtün ön ve arkasını yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip önce sadece tek bir omzunu dikiyorum. Tek omzunu dikip diğer omzunu açık bıraktığım tişörtün yakası açıldığında dümdüz bir hat oluyor. Şimdi kestiğim verevbiyeyi ikiye katlayarak yakaya dikeceğim. Buradaki en önemli püf noktası beden kumaşını tamamen rahat bırakıp biyeyi çektire çektire bedene dikmek. Tam ön ortanın V kısmına gelince
Kumaşı makinenin altına itip elinizle hafifçe çekerek düzeltin ve düz bir kumaş gibi biyeyi dikmeye devam edin. Biye dikerken kumaşın 3 parçasını da görerek ve kesinlikle hiç kestirmeden dikmeniz önemli. Böylece biye dikildikten sonra bazı yerlerinin dar, bazı yerlerinin geniş olmasından ya da dikilmemiş kumaş kalıp biyenin patlak olmasından kurtulmuş olursunuz. Şimdi omuzu hala açıkken biyenin ön tarafından bir çıma dikişi geçiyorum. Dikip ütülediğim yakam böyle görünecek. Şimdi artık diğer omuzu da dikebilirim. İki omuzun dikişlerini tam üst üste getirerek omuzu birleştiriyorum. Tişörtüm şekillenmeye başladı. Bedenin ve kolun yüzü yüzüne bakacak şekilde kolu bedene dikiyorum. Dikerken kolun oyuntu verdiğimiz kısmı ön yüze bakacak ve tam ortaya attığımız çentik de omuz dikişine denk gelecek şekilde dikiyorum. Tişörtün yanlarını kapatıp etek ucuna ve kol ucuna overlock çekiyorum. Etek ucunu 2 santimden, kol ucunu da 1 santimden katlayarak dikiyorum. Şimdi sırada en önemli ve son adımımız var. Tişörtü masanın üzerine düzgünce yerleştirin. Zaten yakayı elinizle düzeltince tam ön ortasındaki fazlalığı fark edeceksiniz. O fazlalığı elinizle tutup en sivri noktasına bir iğne tutturun. Tişörtü tersine çevirin ve tam gösterdiğim noktadan üçgen şeklinde bir dikiş dikin. Omzunun overlock ile birleştirdiğimiz yerinin havada kalmaması için arkaya yatırarak oraya da ufak bir sağlamlama dikişi dikeceğim. İğneyi çıkarın, ön ortanın tam dibinden başlayarak üçgen şeklinde dikip sağlamlama dikişi yapın ki sonradan açılmasın. Omzunu da dikerken sağlamlama dikişiyle dikin. Ve tişörtümüz bitti. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Bu tarz ayrıntılı anlatım videolarının devamının gelmesini isterseniz videomu beğenmeyi, destek olmak için yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dikişler diliyorum.